Herkese merhaba. Sezon 5 için bir seri yapmak istiyorum. Ve seriyi her hafta için ayrı ayrı videolandıracağım. Hafta ilerledikçe detaylarını anlatmayı düşünüyorum. Birinci hafta için sadece birinci hafta gelmiş şeyleri ele almayı düşünüyorum. Kafa karışıklığı yaratmaması için ve videoları gereksiz uzatmamak için. Videoyu bölümlere ayıracağım. Aşağı kısımdan hangi dakikada hangi bölümün olduğunu görebileceksiniz. İleride kafanıza sadece direnç konusu takılırsa gelip birinci videodan direnç kısmını direkt olarak açabilirsiniz. Bankaya alama kısmı takılırsa aynı şekilde o kısmı bulup görebileceksiniz. Sezon 5 sezon 1'den bir tık daha farklı puanlama sistemi, neredeyse sezon 1'e benziyor ve diğer sezonlardan tamamen farklı. Haritası özellikle tamamen farklı. Savaşma mantığı sezon 1 ile neredeyse aynı. Sadece 7/24 savaşmak zorunda değilsiniz. Belli kısıtlamalar getirmişler. Ve daha az aktif olmanıza sebep oluyor. Uykusuz kalmanızı da engelleyecek tabii ki de bu durum. Videonun ilerleyen dakikalarında o zamanlama sistemini, harita sistemini detaylı olarak göstereceğim. Şimdilik gelin bu sezon güçlendirmesi nelerden geliyormuş ona bakalım. Üst olarak hindi üssü seçilmiş. Buradaki özelliklerini görebilirsiniz. Dekorasyon olarak mutlu hindi ve SSR kahramanlarından Venom Ure kahramanlığına dönüşecek. Dediğim gibi bunların detayları diğer haftalarda olacak ve onları o zaman detaylandıracağım. Şimdilik üstünkörü bilmeniz yeterli. Sadece bu kısımda size hindi üssünün iki tane renk teması var. Onu göstermek istiyorum. Buradan biri direkt olarak sezon geldiğinde eğer elinizde hindi üssü varsa kullanabildiğiniz bir üs şekli. Diğeri ise sezon savaş biletinden elde edilen altın hindi üssü. Bunların ekstra bir özelliği yok. Sadece şekil. Hoşunuza giderse kullanabilirsiniz. Haritaya geçmeden önce direnç kısmına değinmek istiyorum. Bu direnç kısmının diğer sezonlardan hiçbir farkı yok. Sadece buradaki isimler değişiyor. Daha önceden buradaki isim farklıydı. Şimdi kahve çekirdeğine dönmüş. Bir diğeri ise kahveye dönmüş. Ve aynı şekilde bir tane binayla başlıyorsunuz. Kahve fabrikasını 15 yaptığınız takdirde diğerini açabileceksiniz. Aslında bunu 10 yaptığınızda burası açılıyor ama daha da ileriye gitmeniz için sizden 15 yapmanızı istiyor. Yani sıra sıra 15 yapacaksınız. İkinciye geleceksiniz. İkinciyi de 15 yapacaksınız. Üçüncüyü açabileceksiniz. Ve bu şekilde devam etmeniz gerekiyor. Yani gidip üçüncüyü açmadan bunu 16 yapmaya çalışmayın. Bunu 15 yapın. Burayı da 15 yapın. Gelin burayı açın. 15 yapıp diğerini açmaya başlayın. Ve kahve fabrikasını 10 seviye yaptığınız takdirde kristal altın mağazasını açabileceksiniz. Gelin bakalım kristal altın mağazasında neler var. Burada alınabilecek tüm her şeyi önceden görüntüleyebiliyorsunuz. Günlük olarak yenilenebilenler var. Sezon başına bir kez alınabilenler ve ilerleyen haftalarda neler geldiğini görebiliyorsunuz. Buradaki paranın da ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. Burada diğer sezonlardan tek farklı nokta direncinize ek olarak kahve içerek anlık olarak direnç arttırabiliyorsunuz. Bu kısım sizin için ne kadar önemli bilemem. Çünkü sadece zombi kesmenize yarayacak. Zaten şehir almak istediğinizde eğer bir zombi kesmek istiyorsanız sizin ittifakınızdaki güçlü insanlar bunu yapacak. Diğer düşük kişilerin direncini zorlamasına gerek yok. Acele etmeyin. Ben geçen sezon savaş biletini almadığım halde her şeyi bitirebildim. Meslek seviyemi 100 yaptım. Ekstradan XP kasabildim. Bir şeyde geri kalmıyorsunuz. Bırakın yavaş yavaş ilerleyin. Hem siz askerinizi yakmayın hem de sizin yüzünden ittifakınızdaki güçlü kişiler asker yakmasın. Haritayı ilk olarak fotoğraf üzerinden göstermek istiyorum. Daha sonradan dünya kısmını açacağım. Dediğim gibi bu sezon diğer sezonlardan farklı. 8 server aynı anda tek bir harita üzerinde toplanıyor. Her server başkanı bir bölge seçebiliyor. Buradaki herhangi bir köşeye yerleşebilir. Bizim şu anki server 434 ve biz sağ alttayız.
Buradaki yeşil bölgeden başlıyorsunuz. Yeşil bölgeye herhangi bir şekilde diğer ittifaklar saldıramıyor. Onlar korunaklı bölge olarak geçiyor. Buradaki sezon sıralaması temel olarak şehirler üzerinden olacak ve bankalar da işe yarıyor. Fakat sizin genel sıralamanız birçok ittifakın genel sıralaması şehirler üzerinden olacak. Buradaki temel taktik ne olur server başkanı açısından? İlerleme kısmınız olur. Çünkü siz bir süre sonra buralardan ilerlemek zorunda kalacaksınız ve bu gri noktalarda savaşlar dönecek. İki yakın kısmınızda güçlü server varsa bunlar sizi hemen bloklayacak. Gelişmenizi engelleyecek, ilerlemenizi engelleyecek. Zaten uzun vadede engellenecektiniz güçlü değilseniz. Bunun kısa vadede engellenmiş olması birçok ödülü kaçırmanıza sebep olacak. İki yanınızda düşük ittifak olursa siz onları erken vakitte baskılar belli bir seviyede tutabilirsiniz ya da anlaşmalar yapmak zorunda kalacaksınız. Eğer anlaşmalarınızı iyi yaparsanız şehirlerinizi elinizde tutabilirsiniz. Sezon 1'den aklınıza getirin. Herhangi bir vakitte size vurabiliyorlardı. Bu sezon istedikleri vakitte vuramayacaklar fakat aynı durumlar yaşanabilecek. Şimdi bu hafta için önemli nokta bizim için bu yeşil kısım. Çünkü yeşil kısımdan başlayacaksınız. Temelleri göre göre. Şehir alma yarın açılacak. İlk öncelikle belli bir direnç seviyesine ulaştıysanız bankalar açılıyor. Gelin ilk bir bankaya bakalım. Bu şekilde bankaya bakmadan önce de haritayı göstermek istiyorum. Çok büyük bir harita. Hepsi aşama aşama açılacak. Bu gri noktalar, kahverengi noktalarda savaşabileceksiniz. Dediğim gibi şu yeşil noktaların hepsi korunaklı bölge. Bu bankalar ne işe yarıyor ve buradaki yatırım fonu ne? Onlara bir göz atalım. Banka alsanız da almasanız da yatırım yapabiliyorsunuz. Bunu ittifak liderleri seçebiliyor. İttifak lideri isterse sadece ittifaka bu yatırım fonunu açabiliyor. İsterse de genel server'a ya da 8 server için açabiliyor. Aynı şekilde diğer ittifaklar da bunu yapıyor. Yani siz kendi ittifakınıza yatırım yapmak zorunda değilsiniz. Başka ittifaklara da yatırım yapabilirsiniz. Buradaki tek dikkat etmeniz gereken nokta, buraya yatırım yaparsanız ve burası yağmalanırsa, başka bir ittifak tarafından saldırı alırsa sizin yatırımınız yağmalanabiliyor. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekecek. İlk hafta buna dikkat etmeniz gerekmiyor. Çünkü yeşil bölgede ilerleyeceksiniz. Serverinizde herhangi bir şekilde kavga yoksa saldırı almayacağınız anlamına geliyor. Diğer serverlar sizi rahatsız edemeyecek. O yüzden herhangi bir ittifaka, bakın burası bizim ittifak değil ve 3 kişilik yer kalmış. Günde 3 kez yatırım yapabiliyorum. 1, 3 veya 5 gün olarak yatırım yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Yani başlangıçta dediğim gibi saldırı almayacağı için pek bir önemi yok. 1, 3 veya 5 gün yapmanızın. Fakat ilerleyen günlerde bu kahverengi bölgeden bir yere yatırım yapmaya kalkarsanız eğer yüksek ihtimalle daha çok getiri verecek ama daha çok risk barındıracak. Çünkü burası diğer ittifaklar tarafından saldırıya uğrayacak ve siz yağmalanacaksınız. Yani ne zaman garantilersiniz bu durumu? Balina bir ittifak tutuyordur. Çevresindeki ittifaklar da kendini serverından ittifaktır. Saldırı almayacağı kesindir. O zaman yatırım yaparsınız. Bu da ilerleyen haftalarda kesinleşecek bir şey. O anlık duruma göre değerlendirmeniz gereken bir şey. O yüzden buna bir şey diyemem. Birinci hafta için en max şekilde yatırımınızı yapın. Günde 3 hakkınız var. 3'ünü de kullanın. Hiç düşünmeyin. Yağmalanır mı yağmalanmaz mı diye sorgulamayın. Eğer ki bu bankalar silinse bile, ya diyelim ben buradaki ittifa yatırım yaptım. 3 günlük yaptım. 2 gün sonra sildiler. Siz paranızı geri alıyorsunuz. Bir şey kaybetmiyorsunuz. Herhangi bir yağma olmuyor. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşamazsınız. Ve yatırım yaptığınız zaman size bu şekilde bir banka hesap cüzdanı gönderiliyor. Buradan makbulunuzu görüntüleyebilirsiniz. Bakın dün 3 günlük yaptım. Geriye 2 gün kaldığını gösteriyor. Ve bu sürenin sonunda ne kadar para alacağımı görebiliyorsunuz. Az önce zaten mağaza kısmında bu paraları nereye harcayacağımı göstermiştim. Tekrardan buradan açıyorum. Burada günlük almam gereken şeyleri de alayım.
Savaş ve yağmalardan bahsetmişken gelin savaşların hangi günler ve ne şekilde saat kaçta yapıldığına bakalım. Şehir savaşları çarşamba ve cumartesi günleri olacak sadece. Savaş zamanını yetkililer ittifak ayarlar kısmından ittifak güvenliği zamanına gelerek seçebiliyor ve siz de kendi ittifakınızın zamanını buradan görüntüleyebilirsiniz. Şimdi bu ittifak güvenli zamanını gece 1 ile 2 arası olarak seçmiş. Günde 3 savaş vakti var. Siz birini kapatabiliyorsunuz. Diğer iki kısımda da savaş alabiliyorsunuz. Yani herhangi bir ittifak gelir açık bıraktığınız diğer iki durumda size saldırabilir demek oluyor bu. Bu ittifak için sabah 9-10 arası ve akşam 5-6 arası savaş durumunda olacaklar demek oluyor. Gece 1-2 arası kafaları rahat. Gece 1-2 arası açık olurlarsa da bu saatte de başka ittifaklara saldırabiliyorlar. Burada sizin güvenli zamanda olmanız saldırı yapmanıza engel değil. O yüzden şeyi düşünmek zorunda değilsiniz. Ben birine saldırırken başkası bana saldırır mı diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız. Bunu da taktik olarak kullanabilirsiniz. Güvenli zamanınızda gidin başka ittifaklardan bir şeyler çalmaya çalışın. Çünkü aynı zamanda saldırı alıp başka yere saldırmaya çalışmak zor olacak. Sezon 1'de gün boyu savaş vardı. Bu şekilde bunu fixlemeleri çok iyi olmuş. Yani günde 2 saat savaşıyorsunuz ve belirli saatlerde olması çok daha iyi olmuş. Siz uyurken herhangi bir şekilde biri gelip size saldıramayacak. Bunu bu şekilde düzeltmeleri, yavaştan oyunu iyileştirmeleri çok iyi bir şey. Peki o kadar savaştınız. Ödüller nasıl olacak? Ödüllerin önceki sezonlardan neredeyse hiçbir farkı yok. Neredeyse birebir aynı. Fakat puanlama sistemi burada önemli. Burada puanlama sistemine herhangi birini tamamlayın diye bir şey eklemişler. Bu iyi bir şey. Yani birini yapamıyorsanız diğeriyle bu ödüle ulaşabileceksiniz anlamına geliyor. Bu etki puanları sadece şehirlerden elde edilebiliyor. Yani dediğim gibi iyi şehirler elde tutmanız sıralamada önde olmanız anlamına gelecek. Burada diğer sezonlara ek olarak meydan okuma diye bir kısım eklenmiş. Ve aşırı zor gerçekten. En güçlü ödülde Altın Saray ve 8 savaş karakolunu ele geçirin diyor. 8 savaş karakolu dediği kısım Altın Sarayı tüm hepsinin birleşim noktası ve burada her server başına aslında birer tane karakol kurulmuş. Yani bu 8 karakola ele geçirmek demek bir ittifakın 8 server'a üstünlük kurması demek. Bu şekilde üstünlük kurabilecek bir ittifak var mıdır bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda bunun detaylarını göreceksiniz. Bu hafta için burada tam öğle vakti diye bir şey daha geliyor. Buradan günlük olarak meydan okuyarak görevlerinizi yapın ve ödüllerinizi toplayın. Bunu öldürebilmek için 5 hakkınız var. Buradaki kurşunlar bitse bile öldüremezseniz bile sıfırlanıyor. O yüzden bir sıkıntı yok. Deneyebilirsiniz. İleriki seviyeleri göstermeyeceğim. Temel mantığı aynı. Bunları günlük olarak yapın. Ödülleri almanız önemli çünkü virüs direncinizi arttırmak için kahve çekirdeği veriyor. Daha hızlı ilerlemeniz gerekiyor zamandan kazanç için. Buradan sezon savaş biletini de göstermek istiyorum. Geçen sezon almadığımı belirtmiştim. Ödülleri iyi alabilirsiniz. Buradaki verilen parçalar sadece kahve çekirdekleri değil çünkü geriye kalan ödüller de gayet iyi ve diğer ödülleri daha hızlı çıkmanızı sağlıyor. Görevler 2 kat puan veriyor. Burada 100 yerine 200 alıyorsunuz. 200 yerine 400 ödül alıyorsunuz demek oluyor. Direnç konusunda da çok daha hızlı ilerlemeniz anlamına geliyor. Buradan 1000 tuğla denilen kısım 410 TL. Diğer kısım ise 2000 tuğla ve 820 TL değerinde. Ödülleri için değer alabilirsiniz fakat almadan da direncinizi fullleyeceğinizi unutmayın. Sadece görevlerinizi düzenli yapın. Zombileri düzenli olarak kesin, acele etmeyin. Bırakın güçlüleriniz önce ilerlesin. Belli direnç seviyesine ulaşınca zaten hiç asker kaybolmadan sizin zombileri de kesebilecekler.
Zamanı yayın. Çok fazla direncinizin olmasının sizin için ekstra bir özelliği yok. Son olarak meslek kısmına ve kartlar kısmına değinmek istiyorum. Benim ana hesabım değil. Sadece sezon 5 videosunu çekebilmek için giriş yaptım. O yüzden meslek seviyesi 72 seviye. Bu sezon için ekstra bir level eklenmedi. Önceki sezonlar sınırı genişletilmişti. Bu sezon hala meslek sınırı 100. Ve hala mühendis ve savaş lideri var. Diplomat kısmı hala eklenmedi. Buradan aynı şekilde taktik kartları var. Sezon arasında kaldırılmıştı. Tekrardan geri geldi ve ekstra kartlar eklendi. Buranın dizilimiyle ilgili detaylı farklı bir video yapmayı düşünüyorum. Bu videoda kısa tutup kafa karışıklığı yaratmayacağım. Detaylı videoyu ek olarak ekler ve bu videonun sağ üstüne sonradan eklerim. Şimdilik görüşmek üzere. Diğer videoları da takip edin. Bu ilk haftanın videosuydu. Bunun devamında ikinci haftanın detaylı kısmı gelecek. Aynı şekilde savaş kısımları da detaylı olarak yüklenecek. Her haftaya özel gelen kısımlar o haftanın videosunda detaylı olarak açıklanmaya çalışılacak. O yüzden takipte kalın. Görüşmek üzere.